İyi akşamlar kıymetli dostlar. İyisinizdir, iyi bir gün geçirmişsinizdir. Bugün vakitte bayağı geç ettik ama güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. Çok lafı uzatmadan hemen neye geçiyoruz? Herkes biliyor artık izleyenler. Bugünün başlıklarına geçiyoruz. Bugün ne haberler var? Ancelotti sen gelme. Evet, ilk başlığımız bu. Arda Güler'le ilgili bir şey. Hemen böyle Arda Güler'i ne kadar sevdiğimizi biliyorsunuz. Tabii ki sürekli onu takip ediyoruz. Ne yapıyor, ne ediyor, adım adım izliyoruz. Her şeyini haberdar etmeye çalışıyoruz. Hemen buradan kötü yoruma çıkmasın. Güzel bir haber, önemli bir haber. Ve Kenan Yıldız'dan Arda sözleri. Kenan Yıldız'la bugün bir basın toplantısı vardı. Ona katıldı. Orada Arda Güler'le ilgili gelen bir soruya cevap verdi. Onu anlatacağım. Türkiye Avusturya maçına şanssız hakem, bizim için gene hakem şansı tutmadı. Bir istatistikler var Türkiye hakkında, böyle aklınız hayaliniz şaşacak gerçekten. Enteresan, yani bütün hakemler mi bize denk gelir, böyle garip garip hakemler hep bize denk geliyor. Bir de Fenerbahçe transfer atakları, bugün bunları anlatacağız. Ama yayına geçmeden önce anlatmaya bir son dakika haberi vereyim hemen yayının başında. Galatasaray kiralık olarak forma giyen Hakim Ziyech'le 1+1 yıllığına anlaşma sağladığı faslı futbolcu sarı kırmızılı ekipte 2.850.000 euro garanti ücret alacak. Bu da bence açıkçası son dönemdeki yapılan transferlerle beraber Hakim Ziyech eğer ki sezon sonu sergilediği performansı önümüzdeki sezon yayarsa, bütün sezona yayarsa gerçekten çok iyi bir iç transfer yapmış oldu diyor, biliyorum Galatasaray. Yani Hakim Ziyech 2.8 milyon euro maaş alacak. Beşiktaş'ın yeni transferi de 6 milyon euro alacak maaş. İşte ikisini, özellikle iki oyuncu aynı formasyonda oynamayabilir ama aynı noktalarda da oynayabilen futbolcular. Hakim Ziyech genelde sağ kanat oynuyor, sol kanat oynuyor bazı nadir durumlarda. Ama biri 2.8 alacak, biri 6 milyon euro alacak. İşte Beşiktaş'ta Galatasaray'ın özellikle bu iki futbolcuyu sezon boyunca takip edin bakalım hangisi daha yararlı olacak. Ben Beşiktaş'ın yönetiminin hala çok yanlış işler yaptığını düşünenlerdenim. Doğru işi bile olabildiğince pahalı yapabiliyorlar. Öyle bir durum var. Evet. Çok uzatmadan geçiyoruz. Çekya maçı sonrası Arda Güler, biliyorsunuz ki o Çekya maçını izlemişsinizdir. Onunla ilgili eleştiriler yapacaktık ama dün ben bir aksilik yaşadım. Yayına giremedim. Olsun ama herkes biliyor. Arda Çekya maçında o kadar da, bana kalırsa performansı o kadar da iyi değildi. Özellikle Barış Alper'in sağ kanattan getirdiği pozisyonda, yani top ayaklarının böyle altına dolandı resmen. Onu gol atmalıydı. Gole çevirmeliydi. Kale bomboştu çünkü. Orada biraz pozisyon hatası yaptı. Maç içerisinde de açıkçası şöyle bir şey gördük Çekya maçında. Yani bunu izleyen herkes de görmüştür. Çekya gibi tamamen fizik gücü yüksek olan bir takım karşısında Arda Güler biraz fiziksizliğinin kurbanı oldu diyebilirim. Çünkü genelde ikili mücadelelerde çok fazla kat edemedi. Özellikle bazı noktalarda bana kalırsa basının yaptığı haberlerin, bu forma skandalı mevzusunu biliyorsunuz, anlattım. Onların da biraz etkisiyle bazı noktalarda kendini göstermeye çalıştığı anlar oldu ve bu anlarda çok daha iyi pozisyonların kaçmasına sebep oldu. Bunları da söylemek gerekiyor Arda Güler'le ilgili. Ama genel olarak bir tablo çizdiğimizde tabii ki şunu da gördük. Arda Güler oyundan çıktıktan sonra ileride top tutma noktasında milli takım eksik kaldı. Çekler çok fazla hücuma girmişken biz de çok fazla defansımıza çekilmiş olduğumuz noktalarda da ileri hücumlarımız çok böyle kontrolsüz ve böyle sonuçsuz oldu. İyi hücumlar yapamadık. Son dakikalarda da Cenk Tosun artık o da tecrübesinin de verdiği bir şeyle o noktaladı ve maçı kazandırdı. Vallahi ben zaten dün bütün gün sesim kısıktı maçtan sonra. Yani o yüzden yayında yapsam herhalde böyle konuşamazdım. Sesim bu kadar iyiydi ki hala tam düzelmiş değil. Özge Avcı hoş geldin. Neşet Köse hoş geldin. Hasta çıktıysa sorun daha büyük. Sorun hasta, anlamadım. Neyse. Uzatmadan haberimize geçelim. Bakalım neler olmuş. Ancelotti'den tebrik telefonu. Türkiye'nin 16 turuna yükselmesinin ardından Arda Güler'i arayıp tebrik edenlerden biri de İspanyol devinin teknik patronu Carlo Ancelotti ile
İtalyan teknik adam Güler'i hem tebrik etti hem de onunla ilgili verdiği bir kararı açıkladı. Bu karar ne? Seni kampa götürmeyeceğim diyor. Ne kampı? İspanyol basında yer alan habere göre Güler'i tebrik eden Ancelotti, Türkiye yarı finale çıkarsa, yani Avusturya'yı elememiz lazım. Avusturya'dan sonra muhtemelen Hollanda gelecek. Hollanda'yı da elememiz lazım. Öyle bir durum olduğu zaman, yani Türkiye yarı finale çıkarsa seni Amerika kampına götüremeyeceğim. Yani götürmeyeceğim. Ve kararını bu yönde belli etti. Ancak Arda Güler bu sözlere itiraz etmiş. Demiş ki Türkiye yarı finale yükselse dahi, finale de yükselse dahi herhalde, ABD'deki sezon öncesi kampa geç de olsa katılacağını bildirmiş. Ancelotti kararına karşı çıkmış Güler ve şöyle demiş. Beni turdan çıkarmanıza gerek yok, kamptan yani. Turdan çıkarmanıza gerek yok. Daha az tatilim olsa bile sizinle birlikte olmak istiyorum. Geçen sene çok zaman kaybettim. Bir an önce takıma katılmak istiyorum demiş Arda Güler Ancelotti'ye demiş. Arda Güler'in ABD kampına katılma talebini iletmesinin ardından da Madrid'de Arda'ya hem tatil yaptırıp hem de ABD kampına katılmasını sağlayacak bir formül arayışına girilmiş. Gerçekten önemli. Arda Güler böyle bir inisiyatifte kullanıyor. Yani tam yarı finalden 2 gün sonrasına denk geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam Madrid'in ABD kampının başlaması. Yani saat farkı var Avrupa ile Amerika arasında. Doğal olarak aslında 2 gün bile görünse aslında şöyle 1,5 gün falan. Yani gerçekten oradan oraya yetişmesi ve hiç tatil yapmadı Arda Güler. Ve direkt kampa katılması, Ancelotti biraz dinlen, biraz tatil yap demiş. Yani sizin anlayacağınız. Bu noktada da Arda Güler ben tatil yapmak istemiyorum, takıma direkt katılmak istiyorum demiş. Evet, zaten bu yaşlarda daha az tatil yapıp daha çok çalışması gerekiyor futbolcuların. Arda Güler de zaten bir dünya devinin, dünya starı olmak istiyorsa, mesela Ronaldo da o yaşlarda böyle çalışıyordu Manchester United'da. Manchester United daha 20'li yaşlarında geldi, 20'lerin başında geldi ama onun öncesinde böyle çalışıyordu. Manchester United'da ve Real Madrid'de Ronaldo, bakın onca ilerlemiş yaşına rağmen sabah saat 6'da başlayacak antrenmana sabah 4.30'da geliyor ve 1,5 saat önceden frikik çalışıyor. Tamamen işte önündeki engelleri aşarak, engeller var böyle. Onun üstünden frikik çalışıyor ve böyle Cristiano Ronaldo olunuyor. Böyle Messi olunuyor. Arda Güler de o yüzden burada böyle bir kararı vermesi de, hani ben tatil istemiyorum demesi de Ancelotti'nin gözündeki değeri ne kadar büyütmüştür. Yani bir de öyle bir durum var. Yani baksana çocuk, hani genç olmasına rağmen parası var, gezebilir, istediği her yerde tatil yapabilir ama o çalışmayı tercih ediyor. Bu da önemli bir şey. Evet, geçiyoruz Arda Güler'den Salih Özcan'la Kenan haberine. Bakalım. Salih Özcan'la biliyorsunuz Kenan Yıldız bugün bir şey yaptılar. Basın toplantısı yaptılar kaçıranlar için. Ben önemli noktaları aldım. Biz iyi bir takımız diyor Salih Özcan. Şunları söylemiş. Çok zor bir maç olacak. Son maçta onlara karşı kötü bir sonuç aldık. 6-1'lik skordan bahsediyor. Aslında bir hazırlık maçıydı. Onu unutmadık. Avusturya takımı oturmuş bir takım. Ona göre analizlerimizi yapmamız ve maça odaklanmalıyız. Planımızı kurmamız lazım. Kendimize güvenirsek inşallah o maçı da alırız. Maçtan maça bakıyorum ben. Avusturya var şimdi. Gerçekten iyi bir takım. Öncelikle o maçtan sonra da devamı gelir. Kime karşı oynarsak onu konuşuruz. Şimdi Avusturya'ya karşı odaklanmamız lazım. Avusturya çok diri bir takım. Yani şöyle söyleyeyim. Çekler nasıl fizikliyse, fizik kuvveti yerinde ama mesela futbol yeteneği olarak o kadar ileri seviyede değillerdi. Ama kendilerini çok yetiştirmiş bir 14-15 tane oyuncu var. Avusturya'da bunlara bir de futbol yeteneği koyun. Öyle zor bir takım. Hem fizikliler hem güçlüler hem de şöyle, yani Almanya'nın yedeği gibi Avusturya. Yani birçok oyuncusu Premier Lig'de oynuyor, Alman Ligi'nde oynuyor. O yüzden çok fazla zorlayacaklar. Hiç Çeklere benzemez Avusturya. O yüzden hani böyle ilk maçta yaptığımız veya Çeklere karşı yaptığımız savunma hatalarında yani hiç affı olmaz. Gerçekten hiç affı olmaz Avusturya maçında. Ki Salih'in de bu sözüne katılıyorum. Maç bakmak lazım. Peki Kenan Yıldız da sonra açıklamalar yaptı. Maçla ilgili benzer açıklamalardı ama Arda Güler'le ilgili bir soru soruldu Kenan Yıldız'a. Arda Güler ve kendisinin sürekli olarak haber olmasını, sürekli Avrupa basınında, iç basında haber olması hakkında ve aslında
bu forma olayına da birazcık iğneleyen vaziyette bir soruydu. Yani o böyle bir ironiyle soruldu. Arda ile herkesin bizden bahsettiğini biliyoruz dedi ama biz kendi futbolumuza konsantreyiz ve kendi futbolumuzu ortaya koymak istiyoruz diyerek de bu kadar kısa, net Arda Güler hakkında ve kendisi hakkında bu kadar kısa ve net bir cevap verdi. Güzel bir cevap verdi. Hem Arda Güler için hem de kendi için de. Biz futbolumuza bakıyoruz. Gerçekten olanlar, benim de yaptığım röportajda benim de fikirlerimi söyledim. Evet, bunlar dış bir etken olarak milli takımı etkiliyor olabilir. Ama doğruyla eğriyi biz burada konuşmak zorundayız. Yani burada taraftar, yani Türk halkı ve gazeteciler neyin doğru neyin yanlış olduğunu konuşmak zorunda. Futbolcuların birazcık bu noktada kapanmaları lazım içine ve çünkü her şeyin altında bir gerçek var ve bu gerçeği biz dışarı çıkarmak zorundayız ve bunu sadece kendimiz mesleki olarak değil, Türk halkının bunu bilmesi gerekiyor. Buna göre geleceğimizi planlamamız gerekiyor. Ortada bir yanlış varsa da onu düzeltmemiz gerekiyor ve bunlar için de bu haberler önemli. Ama Kenan Yıldız ve Arda Güler etkilenmediğini söylüyor. Etkilenen futbolcunun da tamamen o dönem için sosyal medyayı ve haberleri bırakması gerekiyor. Bu biraz psikolojiyi yönetmekle ilgili ama birçok futbolcu bu psikolojiyi çok rahat yönetir. Geçmişte çok daha ağır eleştiriler altında milli takım çok daha iyi işler yaptı. 2008'de de biz Portekiz'e yenildiğimizde, o zamanlar tabii ben üniversite öğrencisiydim. Yeni başlamıştım daha. Üniversite değildim bile, lise öğrencisiydim. Yani gerçekten de o da zamanın o Portekiz maçından sonra haberler inanılmaz yani. Biz puan bile alamayız. Bizi İsviçre'de yener, Çekler'de yener. Gruptan sonuncu çıkarız. Neler neler ama öyle olmadı. Hem İsviçre'yi hem Çekleri geriden gelerek geldik. Bir de Hırvatistan'ı. Biliyorsunuz 2008'de şampiyon olan İspanya'ydı. Ama 2008 dendiği zaman hala Avrupa'da sadece Türkiye'nin maçları konuşuluyor. Böylece böyle şampiyonaya damga vurmuş olduk. Peki asıl gelelim bizim için en zor habere. Gene bir hakem, bizim Avusturya maçını yönetecek hakem. Yani Çekya maçını görmüşsünüz zaten, Euro yani Avrupa Kupaları tarihiyle geçti. 18 kart, 18 kart. Yani maç bitti, adam hala kart gösteriyordu. Ya ben izlediğimiz yerde maç böyle bir anda kapatıldı, o ilk anda maç bittikten sonra biz göremedik o sarı kartları. Ben sonradan gördüm. Kafayı yedim yani, gerçekten de yani o hakem, düdüğünün asılması gereken bir hakem varsa kesinlikle o hakemdi. İsmi de garip bir şeydi, şimdi hatırlamıyorum. Ama yani hakem sarı kart diyebilir kendine. Ya bu kadar sarı kart anlamlı anlamsız. Çekler açısından da defalarca kez Çeklerin aleyhine karar verdi. Yanlış karar verdi. Bak net bir şekilde konuşuyorum. Defalarca kez korner oldu, out verdi bize. Yani bizim lehimize oldu aslında. Taç oldu 2-3 defa, bizim oyuncumuza çarpmıştı ama taçı bize verdi. Bunları görmedi. Gerçekten kötü hakem. Aynı şekilde bizim için de mesela bizde de birkaç pozisyonda, yani 3-4 tane pozisyonda hatalı karar verdi net bir şekilde. Sarı kartlar zaten havalarda uçuştu. Birçoğu hatalı karar. Kırmızı kart doğruydu bu arada. Gerçekten onda herhalde o kırmızı kartı verdi diye 19. dakika sonra da kontrolünü kaybetti. Mustafa Tura iyi yayınlar, şükür kavuşturana. Hoş geldin Mustafa Tura. Şöyle senin mesajını yayına alayım şöyle. Çünkü sen beni sıkı takipçilerimdensin. Sağ olasın, iyi ki varsın. Evet, hakem kimmiş bakalım. Euro 2004'te Polonya, özür dilerim yanlış yerden aldım. A milli takımımızın Avusturya oynayacağı 2024 futbol şampiyonusunun son 6 turu hakemi belli oldu. Leipzig stadyumunda 2 Temmuz Salı günü oynanacak ve saat 10'da başlayacak müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Soares Diaz yönetecek. Peki 44 yaşındaki hakem 2 maç yönetti. Yani bunca maç oldu, sadece 2 maçı yönetti. Euro 2024'te Polonya, Hollanda ve Danimarka, İngiltere maçlarını yönetti. Rakibini 2-1 ile geçerken Danimarka, İngiltere'de Hollanda 2-1 yendi. Danimarka'da İngiltere maçı da 1-1 tamamlandı. Diaz'la bizim şansımız tutmuyor. Bu Diaz, bu arkadaşımız Artur Soares Diaz, Türkiye'nin tam 6 tane maçını yönetmiş. 6 tane maçımızı yönetmiş bugüne kadar ve bu 6 maçın 6'sını kaybetmişiz. Yani beraberlik dahi yok. Bakın sayıyorum. Türkiye, Galler. Galler 2-0 kazanmış. Macaristan Türkiye maçı. Macaristan 1-0 kazanmış. Rusya Türkiye maçı.
Rusya 2-1 kazanmış. Monaco Fenerbahçe maçı, yani gene bir Türk takımı. Monaco Fenerbahçe maçı, Monaco 3-1 kazanmış. Sonra bir de çok eski bir Marsilya Eskişehirspor maçı var. O maçı da Marsilya 3-0 kazanmış ve Türk takımlarına karşı. Yunanistan Türkiye maçı, bu U21 maçı, bunu yönetmiş. Onda da Yunanistan Türkiye'yi 2-1 yenmiş. Yani Türk takımlarına ve milli takımımızı yönettiği hiçbir maçta Türk takımları ve milli takımımız kazanamamış yani. Yani inanılmaz bir istatistik. Bu kadar istatistik üst üste gelemez yani. Gerçekten gelemez. Yani böyle zorlamanız lazım. Adam kariyeri boyunca 6 maç yönetmiş Türklerle ilgili, hepsini diğer takımlar kazanmış. İnanılır gibi değil. Bakalım Avusturya maçında ne olacak? Nasıl bitecek? Onu da kaybedersek yani adam evine bir tane Türk bayrağı assın. Yani ne diyeyim? Helal olsun deriz. Evet, şimdi buradan sonrası tamamen transfer ama transferlere geçmeden önce bir yorumlara bakalım. Mustafa Tura, bu gidişte Arda önümüzdeki yıl Premier Ligi sallayacak gibi görünüyor. Eyvallah dostum, karşılıklı sağ olasın. Sanmıyorum, Real Madrid bırakmayacak Arda Güler'i. Yani gitmez. Arda Güler'i çünkü biliyorsunuz ki her zaman o anlaştığı noktada, her zaman oynattığı noktada oynatmayacak. Yani merkez orta sahanın önü gibi bir pozisyonda oynatacak. Ama şöyle de bir şey var. Real Madrid'de de bu sezon o pozisyona alışma süreci yaşayacak. Tabii ona göre bir kamp dönemi geçirecek, ona göre alışacak, tabii ki bunları geçirecek. Ama Arda Güler kanatta oynamayacağını söylüyorlar. Bugün yine haberler çıktı. Liverpool prensipte anlaşmış Fiorentina Perez'le. Bakarız nelermiş. Daha önce de çıktı ama Fiorentina Perez demiş Ocak ayına kadar kalsın sizde. Ocak'ta geri alırım. O da enteresan bir çıkış. Ama bilmiyorum. Evet, geçiyoruz şimdi bu transfer, şimdi en son bu transferlerin hepsini anlatacağım ve ondan sonra da yorumları tekrar okurum. Evet, Samardzic bitiyor. Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu Lazar Samardic'i renklerine bağlama konusunda önemli bir yol kat etti. Fenerbahçe yönetimi kapıyı 25 milyon eurodan açan Udinese ile orta yolu bulmaya çalışıyor. Tadic'le de görüşmüş. İki kulüp 20 milyon euro civarı bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında el sıkışmak istiyor. Fenerbahçe cephesi. Tadic ve Bekao'nun da görüştüğü Samardzic de Kanarya'nın teklifine evet dediği belirtildi diyor. Samardzic önemli bir transfer olur Fenerbahçe için. Ama Fenerbahçe için transferler bitmiyor. Talisca. Fenerbahçe bir yandan da Talisca için girişimlere başladı. Suudi Pro Ligi'nde oynayan, Al Nassr'da oynayan Brezilyalı oyuncu kadroda düşünülmediği belirtildi. Biliyorsunuz ki Talisca önce bir gitmek istiyordu takımda ama ondan sonra fikrinden vazgeçmişti. Takımda kalmak istediğini belirtmişti ama şimdi de kulübü onu Al Nassr kulüp olarak istemiyor ve bu yüzden de Talisca muhtemelen de çok yüksek bir ihtimalle Suudi Arabistan'dan ayrılacak. Bu noktada da Beşiktaş'ta bir teklifte bulunacağı söylenirken Fenerbahçe tabii ki bir iki adım da önde şu anda, yani teknik direktörüyle ve Avrupa'da işte gidebileceği noktalar konusunda. Öte yandan Fransız basını Foot Marceto'da bir haber çıktı. Foot Marceto, ben hemen fotoğrafı değiştirdim. Olympiakos'un yıldızı Ayup El Kabi kadrosuna katmayı hedeflediğini bildirdi Fenerbahçe'nin. Söz konusu haberde şunlar kullanıldı. Fenerbahçe El Kabi ile sözleşme imzalama aşamasında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Türk kulübü bir forvet arıyordu ve oyuncuyla yaptıkları teklifi aktardılar dedi gençler. Yani Foot Marketo haberinde Fransız basını. El Kabi önemli bir futbolcu. Olympiakos'ta bu sezon iyi işler yaptı. Biliyorsunuz ki Olympiakos'un kupası var Avrupa'da. O kupa mücadelesinde de çok iyi işler yaptı. Bir ara Galatasaray'da devreye girmişti El Kabi ile ilgili ama sonra onlar sonuçsuz kaldı. Anlaşamadılar muhtemelen. Ve son olarak da şimdi Fenerbahçe, El Kabi hızlı bir futbolcu. Eğer ki Batshuayi Galatasaray'a giderse oraya hızlı bir forvet arayacaktır Dzeko'nun yanına. Ve o da El Kabi olursa bence El Kabi tehlikeli olur. Diğer takımlar için önemli ve kaliteli bir futbolcu. Hem Fener hem Galatasaray bir sonraki transfer haberi bu sefer ünlü İtalyan gazeteci Lorenzo Di Caprio transfer dönemine ait çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu adam önemli bir isim. Çok böyle yetkili insanlarla çok fazla
kaynaşmış ve onlardan çok fazla haber alan biri. Genelde haberleri doğru çıkıyor. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin gündeminde olduğundan bahsedip Filip Kostic'in Türkiye'ye gelme ihtimali olduğunu belirtti. DiCaprio, iki Türk takımı da onunla ilgileniyor. Almanya'dan da talipler var. Juventus'la yolu ayrılacak. Türk takımları ısrarcı olursa bu transfer gerçekleşebilir dedi. Lorenzo DiCaprio önemli bir isim demiştik. Aynı şekilde Filip Kostic de önemli bir futbolcu. Juventus'un yani bu noktada ne kadar para isteyeceği de bilinmiyor tabii ki. Ama önümüzdeki günlerde eğer ki bir Almanya'dan yeteri kadar istekli bir teklif gelmezse Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha bir oyuncu için böyle bir kapışma dönemine girecek gibi görünüyor. Şimdiden söyleyelim. Evet, bugünkü haberlerimizde bu kadar. Güzeldi. Arda Güler'le ilgili haberleri verdik. Transfer haberlerini verdik. Zaten yani tamam, medya şu anda, spor medyası durmuş vaziyette. Euro 2024'te bir ara var biliyorsunuz. Şu an o aradayız. Pazar günü akşam bitiyor ve yeniden son 16 turu başlayacak. O başlayana kadar resmen spor basını tatil yapıyor. Yani onun dışında o kadar çok haberler ve o kadar çok yoğun ve yorucu bir dönem geçirdi ki spor basını bu 2-3 günlük arayı değerlendiriyorlar. Değerlendirmeleri de lazım. Çünkü bayramda bile çalıştılar. Türkiye'deki spor gazetelerinden bahsediyorum. İnanılmaz, evet. Sinan Engin dün isim vermeden açıkladı. Fener çok büyük bir bomba isme imza attırmak üzereymiş. Senin bildiğin isim var mı? Yok. Benim bildiğim isim yok. Şöyle, bugün Dursun Özbek'e Batshuayi soruldu. Bugün biliyorsunuz ki Galatasaray'ın bir forma imza töreni vardı. Puma ile yaptılar. Dursun Özbek orada bir Batshuayi sorusuna şöyle söyledi. Yani siz bu soruları soruyorsunuz, ondan sonra maliyeti artıyor. O yüzden Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe özelinde söylüyorum. Diğer kulüpler daha açık davranıyorlar bu noktada. Ama bu üç büyük kulüp, ya İstanbul'un üç büyük kulübü artık ser veriyor, sır vermiyor hiç kimseye. Ki geçenlerde Yağız Sabuncuoğlu'nu biliyorsunuz ki bu transferler noktasında böyle en kulağa açık isimlerdendir. İçeride çok tanıdıkları vardır. O da artık transfer haberi vermeyeceğini söyledi ki ben bunda kulüplerin de birazcık baskıcı davranmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Dediği çok doğru Dursun Özbey'in. Yani seversiniz sevmezsiniz. Ben orasını karışmam ama şöyle bir gerçek var. Ne kadar çok transfer haberi çıkar, oyuncunun bir anda menajeri işte 1 milyon dolar daha arttırıyor, 1 milyon dolar daha arttırıyor. Böyle bir maliyet yükseliyor. Bu bir gerçek. O nedenle genelde yani böyle nasıl diyeyim, kulüplerin direkt yönetiminden alınan haberler şöyle oluyor. Yöneticiler bir yem atıyorlar. Basın onunla ilgileniyor ve orada asıl transferle odaklanıyorlar. İşte atıyorum ki Galatasaray Ronaldo ile görüşüyor. Tamamen farazi konuşuyorum. Veyahut da Fenerbahçe işte Amerika'dan Messi'yi getirecek gibi uçuk örnekler veriyorum, gerçek olmayan. O arada da bu takımlar işte asıl hedefleriyle uğraşıyorlar. Onlarla konuşuyorlar ve basında böyle sahte haberler döndürüyorlar. Bunlar çok olmaya başladı artık. O yüzden ben haberlerimi çok fazla seçe seçe aktarmaya çalışıyorum ki haberlerin hepsi genelde Avrupa kaynaklı. Türkiye'de gördüğüm haberleri bile Avrupa basınındaki, işte Fransa basını, İspanyol basınında eğer teyit edemezsem ben bültenimden çıkarıyorum. Yoksa dediğiniz gibi yani yalan habere gidiyor ki benim nefret ettiğim şeydir. Ben bütün yorumları yani hiçbir yorumu kaldırmam normalde. Ama ben yayından sonra görüyorum bazıları mesela yalan haber yapıyorsun diyor. Hiç gözünün yaşına bakmam. İstiyorsa takipten de çıkabilir ama bana yalan haber yapıyor diyenin alnını karıştırırım ve o yorumunu da silerim. Ama bu mesleğe saygısızlık yapanın hiçbir şekilde de saygı göstermem. Onun dışında herkesin küfürlü yorumunu bile tutuyorum yani. O derece hiç sıkıntı değil ama benim kanalımda yalan haber yok. Onu söyleyeyim. Aktan Anlı hoş geldin. Kardeşim, gerçekçi olmak gerek. Favori bir takım, ben Avustralya, Hollanda ve Fransacıları izledim. Ezdiler resmen Hollanda ve Fransa. Avusturya final oynayabilir. Çok tehlikeli. Çok diri ve dinç bir takım. Gerçekten inanılmaz hızlı ataklara çıkabiliyorlar ve şöyle bir şey, birbirlerine gerçekten bakmadan pas atabilen bir takım. Dediğin doğru. Gerçekten ezdiler. Oyunları çok ezici bir oyun. Yani bizim defans, bak ikincisinde de defans demiş. Onu okuyayım. Bizim defans ve orta saha hattı zayıf, ölümüne son saniye kadar oynarlarsa belki beraberlik alırız. Yoksa Avusturya turu atlar. Evet, çok stresli bir maç geçecek. Yani bir de dediği gibi eğer maçı penaltılara kadar götürebilirsek, penaltılar konusunda ben bizim avantajlı olduğumuzu düşünüyorum açıkçası.
Ama onun dışında oyun bence böyle tek taraflı olacak gibi görüyorum ben maçın. Avusturya'nın baskısıyla karşılaşacağız gibi görüyorum ben. Ama bakalım. Umarım öyle olmaz. Mustafa Tura, yerin kulağı var demişler. Bizimki de yazı. Çok iyi, evet. Çok iyi. Fark yemezsek iyidir. Avusturya bize 2-3 tane kesin atar. Kimse gaza gelmesin. Ya belli olmaz. Gene de hafiften bir heyecanlanalım tabii. O tutkuyu kaybetmemek de gerekiyor. Ama işte dediği bir gerçek de var. O gerçekleri de unutmamak lazım. Biraz da böyle nasıl diyelim, Avusturya karşısında haddimizi bilerek oynamamız gerekiyor. Yani öyle biz bunları yeneriz çok rahat, böyle saldıralım falan ama arkada defans hattımız çok kötü. Onu da göz önünde bulundurarak oynamamız lazım. Ben şunu düşünüyorum. Eğer ki biz Avusturya'yı geçersek diğer rakibimiz çok yüksek ihtimalle Hollanda olacağını düşündüğüm için söylüyorum. Hollanda bize çok daha kolay gelecek. Bak bunun emin olun yani. Avusturya Hollanda'dan çok daha zor bir takım kesinlikle. Son olarak da dostum şu yayını hatırlat, olayını çözersen. Bugün yine tesadüfen gördüm ya. Şöyle ben bugün yayını şey yaptım. Yaklaşık akşam 7 gibi bu yayını açtım ve 22.45'e tarihledim. Yani yayın vardı. Ama başka bir bildirim açman gerekiyordur belki, bilmiyorum ama Mustafa Tura senin dediğin gibi yaptım, o işi çözdüm. Yani 7 gibi açtım ben yayını aslında. 22'ye de şey yaptım. Ne deniyor ona? Shuttle deniyor da işte Türkçesini bilmiyorum shuttle'ın. İğneledim mi? Öyle bir şey herhalde. O dediğini yaptım ama onu söyleyeyim. Evet, teşekkür ediyorum. Bugün de saat 11'i çeyrek geçmiş. Epey de geç oluyor saat. Beni dinlediniz, izlediniz. Gözünüze, kulağınıza sağlık. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.